Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Berkay. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Pemex borsasının yepyeni bir ön satışından bahsetmek istiyorum. Yeni Launchpad hakkında konuşacağız bugün. Elinizdeki USDT'leri çok güzel bir şekilde değerlendirebileceğiniz ve yepyeni bir token'dan pay sahibi olabileceğiniz bir ön satışı sizlere anlatacağız şimdi. Gelin hemen detaylara geçelim isterseniz. Öncelikle bakın, Pemex borsasına girdiğinizde yukarıdaki spot bölümünden Launchpad kısmına gidebilirsiniz ve buradan detayları sizler de ulaşabilirsiniz. Bakın, burada gördüğümüz gibi daha öncesinde iki farklı Launchpad zaten olmuştu. Biri Revolant, biri de Stepwatch. Üçüncü Launchpad projemiz ise TokenBot arkadaşlar ve TokenBot'un token'ı olan TKB'de İlk defa Pemex borsasında listelenecek ve bizlere ön satışa sunulacak. Gördüğünüz gibi bakın, bir tane TKB token'ının fiyatı 0.005 USDT'den satılacak arkadaşlar. Listelendiğinde de artık kaç dolara çıkarsa ona göre karımıza zararımıza bakabiliriz burada. Ve toplamda da tam 5 milyon tane TKB ayrılmış buradaki satış için arkadaşlar. Bakın, hemen üstte coin detayları diye bir seçenek var. Buna tıkladığımızda gerekli ayrıntılara ulaşabiliyoruz. Gelin isterseniz bir okuyalım nedir ne değildir diye. Arkadaşlar, buradaki satışa katılmak oldukça basit. Yapmanız gereken tek koşul da öncelikle tabii ki de Pemex'e üye olup kimlik doğrulamanızı tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında da elinizde USDT bulunduruyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Siz spot cüzdanınıza mesela boşta olan 100-150 dolarınız var. Onu buraya atabilirsiniz. Bunu elinizde 4 gün boyunca tutuyorsunuz. Daha sonrasında ortalamanız alınıyor ve bu ortalamaya göre de bir alım hakkınız belirleniyor arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi elimizde tutmamız için gerekli dönem hesaplama dönemi. Tarih olarak da Ağustos'un 3'ünden başlıyor. 7'sine kadar devam ediyor arkadaşlar. Bakın, her günde belirli saatlerde hesaplama dönemleri oluyor. 5 UTC demişler. Yani sizler bu videoyu izlediğinizde rahat rahat buraya giriş yapabilirsiniz. 3 ile 7 arası spot cüzdanınızda ne kadar size uygunsa o miktarda USDT'yi bulunduruyorsunuz arkadaşlar ve bunun ortalaması alınıyor. Bakın, bu sayfada da günlük ortalama bakiyenizi görebileceksiniz. Bu her gün bir kere yeniden hesaplanıp güncellenecek arkadaşlar. Daha sonrasında bakın, buradaki hesaplama dönemi bittiğinde artık sizin ortalamanıza göre katılım dönemi başlayacak. O da ne zaman başlıyormuş? Bakın, 7'sinde başlayacak ve 8'i arasında 24 saat devam edecek. Bu süre zarfında da arkadaşlar artık sizin çıkan ortalamanıza göre buradaki miktarı buraya taahhüt etmeniz gerekiyor ve burada yatırdığınız USDT'lerin belirli bir süre kilitli kalacağını da hatırlatalım arkadaşlar. Yaklaşık artık süreç devam edip bitene kadar buradaki USDT'lerinizi geri çekemeyeceksiniz, ancak bu oldukça kısa bir süre, yine de hatırlatalım. Bakın, mesela size 30 dolarlık bir ortalama çıktı. Burada o 30 doları ne yapacaksınız arkadaşlar? Buraya taahhüt edeceksiniz. Daha sonrasında katılım dönemi içerisinde buradan bunu da hallettikten sonra bakın, yine aynı gün içerisinde 8'inde tahsis başlayacak. Bizim almaya hak kazandığımız TKB'ler spot cüzdanımıza yollanacak ve dağıtım gerçekleştikten sonra da proje token'ı listelenecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Öncelikle sizin hala bir hesabınız yoksa videonun hemen aşağısında bulunan linkten hem ömür boyunca komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz hem de burada Launchpad'e katılabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim ki Pemex bizim oldukça iyi ilişkilerimizin bulunduğu ve CEO'suyla Dubai'de tanıştığımız bir borsa. Zaten CEO'suyla gerçekleştirdiğimiz röportajda YouTube kanalımızda mevcut arkadaşlar. Dileyen onu da gidip izleyebilir. Bunu da hatırlattıktan sonra gelin yine satış detayları ile ilgili sizlere birkaç bilgi vereyim. Başlangıç market cap'ine, başlangıç miktarlarına bakalım ve proje hakkında da ufak konuşalım. Öncelikle bakın, buradaki yine tabloda satış detaylarını görüyoruz. Sizlere fiyatını söylemiştim. Burada maksimum bir limit var arkadaşlar. Kişi başı maksimum 10.000 tane TKB alma ihtimalimiz var. Bakın, bunu da fiyatıyla çarparsak, yani 0.05 ile aslında bir kişi maksimum 50 dolarlık alım hakkına sahip olacak arkadaşlar. Bunu da işte balinaları önlemek adına ve daha adil bir dağıtım mekanizması olması adına belirlemişler. Peki ben 50 dolarlık alım hakkı alabileceğim diye 50 dolar atsam yeterli mi arkadaşlar? Daha fazlası bir şey değiştirir mi?
Evet, değiştirir arkadaşlar. Burada sizin 50 dolarlık alım hakkına yani 10.000 TKB'ye ulaşabilmeniz için maksimum oranda ne yapmanız gerekiyor? USDT bulundurmanız gerekiyor. Yani sizler elinizde tuttuğunuz USDT miktarını ne kadar fazla arttırırsanız aslında bu 50 dolarlık alım hakkına o kadar fazla yaklaşırsınız arkadaşlar. Yani 10.000 TKB almaya o kadar yaklaşırsınız. Ama bunu geçemezsiniz tabii ki de. Bu limiti o yüzden belirlemişler. Yine de sizler elinizde olabilecek en uygun miktarı belirleyebilirsiniz. Ne kadar fazla tutarsanız alım hakkınız da o kadar artacaktır arkadaşlar. Mesela sallıyorum, örnek veriyorum, ben X miktarında tutup 30 dolarlık bir alım hakkına sahip olabilirim. Sizler 2X'lik bir miktar tutup 45 dolarlık bir alım hakkına sahip olabilirsiniz. Bu katılıma oranlanacak ve tabii ki de artık bölüştürülüp dağıtılacak arkadaşlar. Bunu da sizlere ayrıntılı bir şekilde açıklamak istedim ve buradaki tokenımızda ERC20 ağında olduğunu belirtmişler. Bu zaten bizim için önemli değil. Sonuçta merkezi bir borsadan satacağız arkadaşlar. Şimdi gelin size biraz da projeden bahsedeyim. Nedir, ne değildir ve ne olabilir diye. Bakın, gördüğünüz gibi burada toplam arzının 1 milyar olduğu gösterilmiş ve totalde de ilk sirkülasyona girdiğinde sadece %3'ünün piyasada olacağı gösterilmiş arkadaşlar. 1 milyarın %3'ü ne yapar? 30 milyon bir token miktarı yapar ilk piyasaya girdiğinde. Burada ilk dolaşan arzda gördüğümüz gibi 30 milyon tane token'ı da 0.005 dolardan satacaklar. Bunu da çarparsanız market cap'ini bulabilirsiniz. İlk başta 150 bin dolar civarı bir market cap ile başlıyor gördüğünüz gibi. Bakın burada 30 milyonla çift 0.5'i çarptığımızda. Şimdi bakın, 150 bin dolarlık başlangıç market cap'i nereye gidebilir? Bunun için de tabii ki projeye bakalım gelin. Projenin yatırımcılarına bakalım ve bizler karar vermeye çalışalım. Arkadaşlar, TokenBot yani TKB aslında algoritmik trading ile ilgili bir proje. Yani algoritmik olarak trade yapanları bir arada buluşturan, burada hem bunları sağlayanları hem bunları kullananları buluşturan ve ayrıyetten buradaki ağları da diğer borsaların likiditelerini sağlayan bir organizasyon, aslında bir buluşma platformu arkadaşlar. Bakın, burada gördüğünüz gibi dünyanın en büyük algoritmik trading network'ünü kurmak istiyorlar arkadaşlar. Bunun içinde mesela algoritmik olarak trade yapan botları sağlayan kişiler burada olacak. Ayrıyetten bu botları kullanmak isteyen kişiler olacak ve burada TokenBot hem bu kişileri bir arada bulundururken hem de bu platformda diğer borsaların likiditelerini de bunların kullanmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde özetleyebilirim projenin amacını. Baktığımızda da burada sayfalarında partnerliklerini, yapmış oldukları, kullanmış oldukları borsaları ve ileride listelenecek borsaları da göstermişler arkadaşlar. Buradaki proje çok iddialı bir şekilde neredeyse bütün büyük borsalarda listeleneceğini söylemiş. Binance, Pemex, FTX ve Huobi gibi birçok borsanın listeleneceğini söylüyorlar. Ancak bu tabii ki de kesin bilgi değil arkadaşlar. Buna güvenemeyiz. İlerleyen zamanlarda bunu da ne yaparız? Tabii ki takip ederiz. Ancak şimdilik Femex'te listeleneceğini biliyoruz. Zaten ön satışına katılacağız. Ayrıyetten arkadaşlar, bakın, tüm bu anlattığım kişileri bir arada toplarken bir de DAO olacak projede ve bu DAO'da siz elinizde tuttuğunuz token'la birlikte bir söz hakkınız, bir seçim şansınız olacak ve bu token'ın ayrıyetten DAO'ya sağladığı ayrıcalıklardan da yararlanabileceksiniz. Biz burada hem Twitter adreslerini hem projenin resmi sitesini videonun aşağısındaki linkler kısmına bırakacağız arkadaşlar. Sizler oradan gidip daha ayrıntılı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Benim şimdi anlatacaklarım bu kadar. Ancak sorunuz olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.